O zaman başlayalım. Çok teşekkürler bu arada zaman ayırdığın için. Ee, Hoş geldin Closer. Abi kaybettiğiniz için öncelikle çok üzgünüm. Maçla ilgili yorumlarını alabilir miyim? Ee, Yani kısaca bir izleme vaktim oldu maçtan sonra. Bence iyi bir early game oynadık. Üçüncü direk'e girerken öndeydik. Hı Ve hı. üçüncü direkte team fight'a geldi yani sonuç. Böyle baktığımda 800 gold falan öndeydik ve team fight'ı kaybedip oyunu kaybettik. Yani oyun seviyesi gerçekten çok üst düzeyde. Zaten oynadığımız rakipler bayağı iyi. O yüzden en sonunda 5v5'e geldi ve RNG çok iyi bir team fight takımı. Kaybettik yani yapacak çok bir şey yok. Anladım. Ya tabii sizin için çok kötü bir başlangıç oldu Hamlet Thieves için. Gruptaki şansınızı nasıl görüyorsun artık bu noktadan sonra? Ee, Tabii ki de çok zor ama hatta arabada soruyordum bizimkileri 0-3'ten kazanabilen var mı diye. Herhalde en son 0-4'ten Fnatic kazanıp geri gelmişti. Her şey mümkün tabii ki de. Oynadığımız rakipler çok iyi gerçekten. Geri döndüğüm maçları değerlendirecek olursam Flying Oysters ilk oynadığımız maçta çok kötü oynadık bence takımca. Antrenmanlarımız iyi geçiyordu ama o maç öyle olmaması gerekiyordu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerçekten o maç çok kötü oynadık ama JNG maçında ve RNG maçında o kadar kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Yani bayağı iyi rakiplere karşı oynuyoruz bence. Yani bahar değil, burası dünya şampiyonası ve onları yenecek kadar iyi değiliz. Ben de aslında tam olarak o Flying Oyster maçını soracaktım. Hani yani gerçekten çok güçlü falan mı geldiler yoksa sizin performansınızla mı alakalı diye sen de cevaplamış oldun aslında. O zaman aslında şeyi sorayım sana. Peki neden yani Flying Oyster'a karşı böyle biraz çaresiz kalıp Gen G ve RNG'ye karşı daha ısırabilen bir Hunter Thieves görmemizin sebebi sence neydi? Ah, yani turnuvanın ilk maçı mıdır bilmiyorum ama geri dönüp baktığımızda çok yani gergindik ve çok korkak oynadık diyeyim aslında maçta. Çok fazla pozisyon hataları yaptık ve çok rahat öne geçtiler. E, Yani tamamen ondan dolayı kaybettik. Kötü bir takım değil. Yani oynadıkları region'da güçlü bir region. İnsanlar Flying Oysters diye meme yapıyorlar ama takımların adı böyle daha cool bir şey olsa insanlar korkar falan da herhalde. Ama kötü bir takım değiller kesinlikle ama e, o maçı bence biz kendimiz verdik biraz. Onu da turnuvanın ilk maçına veriyorum ama Dünya Şampiyonası'ndayız. Yani ilk maç falan affedilmiyor. Zaten 6 maç oynuyoruz. O yüzden ilk maçtan daha iyi başlamamız gerekiyordu. Diyecek bir şey yapacak bir şey yok yani önümüze bakacağız. Anladım. Bu soru bana ekipten geldi. Takımın videosunda en çok korktuğunuz rakiplerden birinin Genji olduğunu söylemiştiniz. Maçın sonrasında da ya aslında bu free win'di ama biz kaybettik dediniz. Sence neden böyle oldu diye merak ettiler. Ah, CNG maçı. Yani hem CNG hem RNG maçı üçüncü Dragon Fight'ına denk geldi. Oyunu kazanıp kaybetmemiz. Yani team fight'a kaldı. CNG'nin early game'inde de kötü oynamadık ama yani bir yapacağımız hareket bile oyunu değiştirebiliyor. Gerçekten çok iyi rakiplere karşı oynuyoruz yani. O yüzden yani her şey bahane gibi gelecek ama daha iyi oynuyorlar yani yapacak pek bir şey olmuyor. Öyle Anladım. yani. O zaman buradan şuna bağlayayım. Zaten konunun buraya geleceğini belki de tahmin etmişsindir ama Kuzey Amerika 0-9'da başladı. Ee, Evet. Ya bu kabus nereye kadar sürecek? Ah, yani tek yapabileceğimiz şey önümüze bakmak ve önümüzdeki maçlara hazırlanmak. Yani kendimi şu an 0-6 gitmeyeyim işte oynadığım bölge 0-18 gitmesin diye kafaya koyarsam çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. En iyi yapabileceğimiz şey her maçı oynayıp o maçtan sonraki maça odaklanmak, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmek. Yani kötü başladık ama bunu değiştiremeyiz yani. Anladım. Bence böyle düşünmem bu arada kesinlikle daha sağlıklı. Ya böyle sadece 100 Thieves değil bütün takımlar kötü başlayınca aslında sorular da böyle ardı ardına şey geliyor ama ya, sormam gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü geçen sene biz farklı bir 100 Thieves izlemiştik Worlds'te. Ya o Hı sene hı. mesela Worlds grubunda hem 100 Thieves olarak çok iyi oynamıştınız hem de etkilenmiştik biz, saygı duymuştuk. Hatta senin performansında Evet. gurur duymuştuk. Ya bu sene peki ne değişti? Yani geçen seneye kıyasla.
Aa, yani ben sadece kendi grubumuz için konuşabilirim. Geçen sene de güçlü bir gruptaydık, T1 EDG. İlk hafta sadece DFM'i yenip diğer hafta EDG'yi yenmiştik, Çin şampiyonluğu. Bu sene de aynısını yapabiliriz. Yani 3 tane maçımız kaldı. Geçen sene 3'e 3 bitirdik. Bu sene de 3'e 3 bitirebiliriz. Çok kötü duruyor durum, farkındayım ama yani elimizden ancak umutlanmak kalıyor. Yani şu an pes etmenin bir sırası değil. Kötü gözüküyor durum ama yani çok diyecek bir şeyim yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yapacak hiçbir şey yok yani. Anladım. Ya bu arada cidden hani ya moralini bozuyormuşum gibi hissediyorum böyle sorular sorarken ama hani Sıkıntı e, yok. merak ettim şeylerden. O zaman birazcık konuyu dağıtalım istersen. Verse'deki orman metası hakkında düşüncelerin neler? Poppy sence neden bu kadar öncelikli diye sorsam sana. Poppy çok öncelikli çünkü Hex Flash aldıktan sonra tüm lane'ler sana saygı duymak zorunda kalıyor. Böyle nereye wardlayacağını falan hiçbir şekilde bilemiyorlar çünkü özellikle Çin'deki oyuncular ve Gen.G'deki Peanut özellikle. Mesela insanlar bana falan sürekli mesaj atıyorlar. Niye Poppy aldın, niye Poppy aldın diye. Poppy çok tercih ettiğim bir şampiyon değil ama Gen.G o kadar iyi Poppy oynuyor ki onlardan alman falan gerekiyor. Hı hı. Çok annoying, yani çok can sıkıcı bir şampiyon. Hiç nereden ne yapabileceğini tahmin edemiyorsun. O yüzden Poppy bayağı sinir bozucu bir durumda. Yani aslında her takımın biraz kendine göre bir metası var. Mesela JDG şu an turnuvanın en iyi takımlarından biri. Kanavi sürekli Graves, Viego falan oynuyor. Daha fazla taşıyıcı şampiyonlar oynuyor. Ama diğer takımlarda Poppy, Sejuani falan da oynanılabiliyor. O yüzden metada her şeye yer verilebiliyor diyebilirim. Anladım. Peki memnun musun bu arada böyle olmasından? Yani bu kadar fazla çeşitlilik olmasından metadan? Evet, bence iyi. Ya sadece tank metası olduğunda çok hoşlanmıyorum jungle metasında. Yani LCS'de full playoff'larda tüm sene boyunca neredeyse öyleydi. Carry jungle'lar çok oynanmıyordu. Sürekli Poppy'dir, şudur budur. Onları çok tercih ettiğimi söyleyemem yani. Graves Viego'yu daha fazla seviyorum. Daha fazla play'ler yapabiliyorum onlarla. Ama yani iyi bir oyuncu olmak için her şeyi oynamamız gerek. O yüzden e, yapacak bir şey yok. Doğru. Peki o zaman turnuvayı kim kazanır? Senin fikrin nedir? Favorin kim? Bence JDG favori. Hı hı. Ee, Scrim attığımızda da çok iyi oynuyorlar gerçekten. Kanabe etrafında ve takımca gerçekten çok iyiler. LPL playofflarında bile adamlar 8K gold gerideyken Top Esports'a karşı falan geri geliyorlar finalde. Ve kolay kolay early game kaybetmiyorlar. O yüzden early game kaybetseler bile bir şekilde geri dönüyorlar. Ama her zaman favoriler kazanmıyor. O yüzden bilemeyeceğim. Kore'den de Damwon bile iyi oynuyor yani. O yüzden JDG, Damwon, T1, Genji, RNG her şey olabilir ama JDG favori gibi duruyor. Anladım. Ya bir de Avrupa iyi başladı şu ana kadar. G2'nun hani tabii biraz daha sallantılı ama Rogue ve Fnatic bayağı iyi başladı. Onların performansını şaşırtıcı Evet. buldun mu? Şaşırtıcı buldum çünkü scrim attık. Tabii ki de kötü oynamadılar ama bu kadar iyi oynayacaklarını düşünmüyordum. Bence bayağı insane oynuyorlar. Yani Rogue takımca yani oynadıkları şeyleri oynamaya devam ediyorlar. Kalista, Malrang kendi playstyle'ıyla oynuyor. Bence zaten Dünya Şampiyonası'na geldikten sonra her şey onun hakkında. Çünkü genelde LAC için nasıl bilmiyorum ama LAC ya da LCS'de oynuyorsan genelde LAC için de aynı. LPL'i ve LCK'yi izleyip oradaki metaya bakıyorsun. İnsanlar ne oynuyor işte. Oradan play falan makro bakıyorsun. O yüzden aslında biraz şey diyebiliriz. Buraya Dünya Şampiyonası'na gelip onların oynamaya çalıştığı oyunu oynayıp tabii ki de onlardan daha kötü oynayıp kaybediyorsun genelde. Ama Rogue kendi kimliklerini koruyorlar mesela. Sürekli Kalista oynuyorlar. Malrang kendi şampiyonlarını oynuyor. Yani başka Jarvan oynayan yok genelde. Direkt Jarvan açıksa alıyor. Sürekli gank falan atıyor. O yüzden onlar için bayağı işe yarıyor. Fnatic'te de genelde güçlü oyuncular var ve Humanoid bayağı iyi oynuyor. O yüzden eee bayağı fark yaratabiliyorlar, evet. Anladım. Bu soruyu da araya sıkıştırabilirim sanırım. Batı ile Doğu'nun arasındaki makasın çok açıldığı falan iddia edildi aslında Virtus'e gelirken ama işte Avrupa karşı çıktı. Sen de Peanut ve Vei'ye karşı oynadın aslında gruplarda. Bu oyuncularla aranda çok fazla fark var mı sence? Ah, yani ben aslında oyunculara
çok daha farklı gözle bakıyordum buraya gelmeden önce. İlk Verse'e geldiğimizde çok iyi takımlarla scrim atma şansımız olmadı. Ee, Ancak böyle play'indeki güçlü takımlarla falan scrim atabildik. İyi scrim atamadık. O yüzden sadece stage'de oynadığımız kadarıyla işte T1'ındır, EGG'nin de ne kadar iyi olabileceğini gördük. Ama buraya geldiğimizden beri güçlü takımlarla scrim atıyoruz. Hı. Yani bayağı farklı gözle bakıyordum buraya gelmeden önce. Çok iyiler falan diye düşünüyordum ama yani bireysel olarak bence onlarla gerçekten mücadele edebilirim. E, Tabii ki de çok iyi oynuyorlar. Peanut falan mekanik olarak falan çok fark etmiyor ama oyun bilgisi olarak farklı düzeyler. Yani çok farklı detaylara dikkat ediyorlar oyunda ve takım olarak da aynı şekilde. O yüzden o konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Umarım Anladım. açıklayıcı olmuştur. Türk taraftarlara bir mesajın var mı? Bu saatlere kadar senin maçlarını izlemek için bekliyorlar, sana destek gösteriyorlar. Onlara söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Hmm. Gerçekten Türkiye'den beri beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şu an durum çok kötü gözüküyor, farkındayım ama e, ben hiçbir zaman böyle Verse'e gelip 0-6 veya kötü bir durumda olan bir takımda olmak istemiyorum. Her zaman kime karşı oynarsam oynayayım yani kazanmak istiyorum yani. O yüzden elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Umarım siz de beni desteklersiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Closer. Süremiz de zaten sona eriyor. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Umarım da 3-3 bitirirsiniz, gruptan çıkarsınız. Umarım her şey senin için çok iyi Umarım. olur. Teşekkür ederim.